Cevapları aslında çok basit olan kimi sorular bizi yönlendirir ve yanlış cevap vermemize neden olur. Bunun temel sebebi yaşımız ilerledikçe kalıplar içinde düşünmeye başlamamız ve özgürlüğümüzü yitirmemizdir. Kaç soruya doğru cevap verdiğiniz yorumlar bölümüne yazın. Her sorunun sonunda verdiğiniz cevaba göre zeka durumunuzu yorumlayacağım. Bir tavuğun iki gözü varsa, bir ineğin iki gözü varsa ve bir koyunun iki gözü varsa kaç tane gözümüz var? Cevap 4. Soruda kaç gözümüz olduğu soruluyor. Yani burada soruyu soran kişi ben ve cevabı vermesi gereken kişiyi sizi içeriyor. Kısaca konuşma soruyu soran ve kendisine sorulan kişi arasında gerçekleşir. Yani 4 göz vardır. Bu gerçekten zor bir soruydu. Çocuklar bu soruyu doğru cevaplamış olabilirler. Yetişkinlerin ise cevaplaması çok zordu. Eğer doğru cevap verdiyseniz kalıplar dışında düşünebiliyor ve sizi şaşırtacak tuzaklara düşmüyorsunuz. Zekanız iyi durumda. Eğer 6 cevabını verdiyseniz siz de standart düşünme ve otomatik cevap verme tuzağına düşmüşsünüz. Zihninizi özgür bırakın ve serbest şekilde düşünün. Eğer başka bir cevap verdiyseniz sorunun içinde bir ayrıntı olduğunu fark ettiniz ama durumu çözemediniz. Bu 6 cevabını vermekten daha iyi. Gelişim gösteriyorsunuz. Zeka soruları çözmeye devam edin. 7 cüceler akşam kulübelerindeler. Mutlu resim yapıyor. Huysuz selfie çekiyor. Çekingen WhatsApp grubunda gönderi paylaşıyor. Doktor tavla oynuyor. Şaşkın yemek yapıyor. Meraklı kitap okuyor. Uykucu ne yapıyor? Tavla en az 2 kişi oynandığına göre doktorla tavla oynuyor. Bu sorunun özelliği 2 aşamalı olmasıydı. Size bir liste veriliyor ve kimin ne yaptığı soruluyor. Ama aslında listenin içinde bir liste daha var ve bunu görmenizi istiyor. İkinci liste tavla oynayanlar. Eğer soruya doğru cevap verdiyseniz olayları ince ayrıntısıyla görebiliyorsunuz. Bu harika bir özellik. Tebrikler, zekanız iyi durumda. Eğer cevap veremediyseniz olaylara yüzeysel yaklaşıyorsunuz. Ayrıntıları ve ipuçlarını yakalamaya çalışın. Dikkat ve değerlendirmeniz iyi değil. Bir tavuk nehre doğru giderken 6 zürafa görmüş. Her zürafa 2 maymunun nehre doğru gittiğini görmüş. Her maymun elinde bir sincap tutuyor. Kaç hayvan nehre doğru gidiyor? Cevap 5. Bir tavuk nehre doğru gidiyor ama 6 zürafa nehre gitmiyor. En azından soruda bu söylenmemiş. 6 zürafa 2 maymunun nehre doğru gittiğini görmüş. Her maymun bir sincap tutuyor. Buna göre nehre giden hayvan sayısı 1 tavuk, 2 maymun ve 2 sincap. Şaşırtmaya ve soruya olan dikkatinizi görmeye yönelik bu soruyu doğru cevapladıysanız dikkat gücünüz yerinde. Soruyu doğru analiz ettiniz. Bu analiz gücünüzün de iyi olduğunu gösteriyor. Eğer yanlış cevap verdiyseniz daha dikkatli ve derin düşünün. Size verilen sorunun cevabını bulurken önce en kolay cevabın doğru olup olmayacağını 2 defa zihninizde test edin. O zaman doğru cevabı yakalayabilirsiniz.
Bir saatin akrep ve yelkovanı bir günde kaç kez düz bir çizgide fakat zıt yöndedir? Cevap 22. Bir saatin ibreleri her 12 saatte bir 11 kez aynı düz çizgide ama zıt yönlere işaret eder. Çünkü 5 ile 7 arasında sadece 6'da zıt yönleri gösterir. Yani bir günde 22 kez zıt yönleri gösterir. Soruyu doğru yanıtladıysanız sizi kutluyoruz. Bu soruyu doğru cevaplamanız sizin olayların önünü ve arkasını iyi analiz ettiğinizi ve dikkat gücünüzü matematik zekanızla birleştirerek doğru şekilde kullandığınızı gösteriyor. Eğer yanlış cevap verdiyseniz soruları zihninizde yeterince oturtamıyorsunuz. Daha çok gayret göstermelisiniz. 104 çift ayakkabıyı her birine 16 ayakkabı sığan kutulara koymamız gerekiyor. Kaç kutuya ihtiyacımız var? Cevap 13. 104 çift ayakkabı 208 ayakkabı eder. 208 bölü 16 13. Dikkat ve matematik bilgisini birleştiren bu soruyu doğru cevapladıysanız dikkat ve bilginin birbirinin ayrılmaz parçası olduğunu görmüş olmalısınız. Dikkatiniz ve matematik bilginiz yerinde. Bunun sonucu olarak zekanızı iyi şekilde kullanıyorsunuz. Soruyu yanlış cevapladıysanız ayakkabı çifti ve tek ayakkabı noktalarına dikkat etmemiş ya da sorunun matematiksel yönden nasıl çözüleceğini bilmiyor olabilirsiniz. Dikkat, matematik bilgisi ve gözlem gücüyle kalıplar dışında düşünürseniz birçok soruyu rahatlıkla çözebilirsiniz. Bu özelliklerinizi geliştirmek için daha çok zeka sorusu çözün. Bu videoda bu kadar. Şimdi başka bir Her Şeye Meraktan videosu seçin ve izlemeye devam edin.